Yoldaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yaz kampının ilk gününde birkaç saat denizde vakit geçirdikten sonra ilk toplantımızı yapıyoruz. Bu toplantı ırkçılığa karşı mücadele, ırkçılığa ve milliyetçilerin girişiminden Levent Şansever aramızda olacaktı ama kendisi gelemedi bugün. O yüzden başka konuklarımız var ama İrlanda'da. Toplantıda İrlanda Sosyalist İşçi Partisi'nden John MOLYNEUX yoldaşımız konuşma yapacak. Kendisinin bizim çıkan Gerçek Marksist Gelenek kitabının yanı sıra İngilizce'de basılan Anarşizmin Eleştirisi, Devrim Televizyonda Gösterilecek ve Geleceğin Sosyalist Toplumu gibi kitapları var elimizde. Ama aslında kitabı maalesef elimizde yok ama Marksizm ve Parti. Ben önce John'a yarım saat tercümeyle birlikte söz vereceğim. Tercümesini gene İrlanda SWP'sinden yoldaşımız MEMET Uludağ yapacak. Sonra bir 15 dakikada Mehmet'e söz vereceğim. Sonra sizlere söz veririm. Sonra tekrar onlar toparlar. İlk sözü John'a vereceğim. Right, the first thing to say is how great it is to be here in this beautiful venue with the sea and the world and so on. It's wonderful, so thank you very much for having me. Söylemek istediğim tek şey burada olmak gayet çok mutluyum. Bu güzel mekanda, bu güzel ortamda, bu insanlarla bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Right, and all right, the subject for tonight's meeting is racism. We're going to have a speaker counted, and I was talking earlier and they said, well, me and Mehmet could speak about it because we've both been together in Ireland, very much engaged with the issue of racism in Ireland, and because also I think that it's a phenomenon of great importance internationally at the moment. Bir konuşmacı vardı bu akşamki planda. O konuşmacı gelemediği için biz bu konuşmayı yapalım diye önerdim. Irkçılık konusunda. Irkçılık konusunda Mehmet'le beraber İrlanda'da çalışma yapıyoruz. Çok önemli bir konu olduğu için ama sadece İrlanda için değil bu konunun önemi ve ciddiyeti. Tüm dünyada, uluslararası anlamda tüm dünyada ciddi bir sıkıntı, bir sorun. Socialists, revolutionary socialists are not electoralists. We understand that there is no parliamentary road to socialism and that elections are of only limited importance. Sosyalistler, devrimci sosyalistler elbette seçimlere güdümlenmiş insanlar, örgütler, organizasyonlar değillerdir. Ve seçimlerin çok kısıtlı bir etkisi ya da çok kısıtlı bir alanı kapsadığını düşünüyoruz. Nevertheless, sometimes elections give you a snapshot of the political situation and enable you to make some estimation of what is happening in working class consciousness. Ama her şeye rağmen tabii yine de seçimler o dönemde, o anda toplumda olan gelişen duyguların, düşüncelerin bir karesi, bir fotoğrafını verebiliyor elbette ve geleceğe ilişkin neler yapılabileceği konusunda bir takım fikirler yaratabiliyor. And for this reason, I want to start by talking about the recent European-wide elections because they tell us something very important about racism. İşte bu nedenden dolayı yakın zaman önce Avrupa'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği seçimlerinden bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü bize ilginç bir takım doneler verecek. Afterwards, Mehmet will particularly relate these issues to the situation here in Turkey. Ondan sonra Mehmet Türkiye'deki ırkçılıkla ilgili bir takım şeyler söyleyecek. If you look at the European elections of May this year, across a general view, right across the board, you find first that what could be called the far left did better than it has done since about 1979. İlk olarak dikkati çeken şey, genel anlamda Avrupa seçimlerine baktığımızda radikal solun 1979'dan belki de bu yana ilk defa bu kadar başarılı oldu. İlk defa bu kadar çıkış gösterdi. That's when you add all the results together. But that is a false picture really, because when you look closer, you find that what really happened was a polarization between hard right or far right and the left. Tabii bu tek başına çok doğru bir manzara değil, tek başına yorumlanamaz.
genel anlamda yine baktığımız zaman seçimlerin sonucuna aslında gördüğümüz Avrupa genelinde aşırı sağ, ırkçı sağ ile sol arasında bir kutuplaşmanın söz konusu olduğu. In Germany, Germany was the exception. In Germany, the traditional parties of government, the centre parties, the Christian Democrats and the Social Democrats, held their ground. The centre held. Almanya bu konuda biraz belki bir kendi başına duran bir örnek. Çünkü Almanya'ya baktığımızda mevcut merkez sağ işte Hristiyan demokratlar ve sosyal demokratlar gücü ellerinde tutmayı başardılar Avrupa seçimlerinde. But in most other countries, for example Ireland, where we have come from, or Britain, or Greece, or Spain, most countries, the centre parties, the parties that either in government or recently been in government, suffered serious losses in their position. Fakat diğer ülkelere baktığımızda örneğin İspanya, işte Yunanistan, İngiltere, İrlanda'ya baktığımızda merkezi tutan ya da güç odağında bulunan merkez partiler hem sağda olsun hem solda olsun ciddi bir takım kayıplara uğradılar. In some countries, this loss was mainly to the left. Most notably in Greece, where Syriza topped the poll. In Spain, where the United Left and Podemos did very well. And in Ireland, where Sinn Féin and our organisation, People Before Profit, did very well. Özellikle işte Yunanistan'a baktığımızda Syriza, işte İspanya'ya baktığımızda Birleşik Sol ve Podemos ve İrlanda'da bizim bileşeni olduğumuz kârdan önce insan ya da kâr değil insan diye tercüme ettiğimiz People Before Profit örgütleri ciddi bir takım kazanımlarla çıktılar seçimlerden. In other countries, most notably in France. Just I think it's important. Ayrıca İrlanda'da tabii İrlanda tarihi açısından çok önemli olmasından dolayı Sinn Féin'in kazancı İrlanda'da çok ciddi bir kazanç. In other countries, most notably in France and in Britain, it was the right that benefited from the weakness of the centre parties. Fransa'da ve yine tabii İngiltere'de sağ partiler, aşırı sağ partiler kazançla çıktılar seçimlerden. In France, the main fascist party, the Front National, topped the poll in the European elections with 24 to 25%. Fransa'da ulusal cephe 24-25 %24-25'te çıktı seçimlerden, büyük bir oran bu. And in Britain, the far right, but not fascist, racist right-wing party, anti-immigrant, UKIP, United Kingdom Independence Party, topped the poll with about 28%. Fransa'nın aksine, yani Fransa elbette Fransa'da faşistler büyük kazançla çıktılar fakat İngiltere'de faşist değil ama ırkçı parti UKIP, işte Birleşik Britanya Partisi %38 was it? No, just a bit less than that, 32. 32'ler gibi bir oranla seçimden çıktı. And then when you look what makes the difference, sometimes the anger of people against the centre parties goes to the right, sometimes to the left. What makes the difference, the crucial question, is racism. Merkez partilere, iktidarı ellerinde bulunduran merkez partilere olan tepkinin gittiği iki yön var aslında. Biri sağ, biri sol. Ve özellikle sağa kayışın açıklanmasında ırkçılık ciddi bir önemli bir konu. And this is not difficult to understand. Right across Europe, people are angry at the 5 to 6 years of austerity that has been imposed since the economic crisis of 2008. Bunu açıklamak da çok zor değil bu kayışın her iki yönde. Çünkü 5-7 yıl arası gibi bir zamanı kapsayan Avrupa'da yaşanan ekonomik krize bağlı kesintiler, işsizlik, buna bağlı bir sürü ekonomik sıkıntının yarattığı bir tepki var tabii ki. And the question is, politically, who will articulate and represent that anger? Ve burada politik olarak tabii sorulan soru, gündeme gelen soru, bu tepkiyi, bu kesintilere, krize karşı verilecek tepkiyi politik olarak kim ifade edecek, kim insanların duygularını, insanların sıkıntılarını seslendirecek? And this is where racism
becomes so crucial, because racism is the main ideological weapon by which the right can deflect anger of people away from the system, away from the ruling class and onto scapegoats. Ve bu noktada yine ırkçılık ciddi önemli bir konu. Çünkü ırkçılık sağ partilerin, sağ örgütlerin sisteme karşı olan tepkiyi sağa doğru kaydırmakta çok iyi kullandıkları ya da kullandıkları bir durum. And I think that it's very useful to look at it in this international perspective, because when you're looking at it within one country, you see the detail of the argument. Is this argument true? Is that argument true? And those are important things. But it's also useful to remember that the same things, the same racist arguments, are being presented in almost every country, and regardless of who the victims of the racism are. Tek tek ülkelere baktığınızda, tek başına bir ülkeyi aldığınızda ırkçılığın argümanlarını, işte ABC argümanlarını görebilirsiniz ve bu argümanları alabilirsiniz. Fakat bu argümanların çoğu zaman yani pek çok yerinde benzer şekilde ortaya koyuyor ve aynı argümanlar sunuluyor. In the middle of the 19th century, Karl Marx talking about the English working class, said that the secret weakness of the English working class was that in every English town they were divided between English and Irish workers, and that the English workers were set by the media and the system against the Irish workers. Marx'ın 19. yüzyılda Marx'ın İngiltere işçi sınıfına bakışı düşünmek gerekiyor, hatırlamak gerekiyor ve söylediği İngiliz işçi sınıfının en büyük zafiyeti, zayıflığı her bir kasabada, her bir ilde İngiltere'de işçilerin İrlandalı işçi ve İngiliz işçisi olarak bölünmüş ve ayrılmış olması. When I grew up in London in the 1960s, there was a slogan or a poster that used to appear on houses where there was rented accommodation, which said, "No blacks, no dogs, no Irish." 1960'lardan İngiltere'de gençliğim zamanındaki bir durumdan bahsediyor John. Kiralanacak evler için. Evlere asılan yazılardan biri bu, sloganlardan biri bu. İşte siyahlara hayır, köpeklere hayır, İrlandalılara hayır. Ev kiralamıyoruz. So then when, now in 2010 I came to Ireland, I found the racist argument, the same thing was being said about economic migrants coming to Ireland as used to be said about the Irish. İrlandalılar için İngiltere'de söylenenlerin pek çoğu 2010'da İrlanda'ya geldiğimde gördüğüm şekliyle bu sefer de İrlanda'ya gelen ekonomik göçmenler için tekrarlanmakta. Çok benzer şeyler İrlanda'nın göçmenleri için tekrarlanmakta İrlanda'da 2010 yılında. And you can see the same if you think in Turkey, that now in Turkey people are complaining about immigrants. Meltem said to me earlier, you're the only party that are not anti-immigrant. But then I remember when the Turkish, probably and still the Turkish were immigrants, guest workers they were called in Germany, when Turkish workers were the victims of racism. And it will be the same things being said. Benzer şeyler anladığım kadarıyla Türkiye'de de söyleniyor. Meltem'le konuşmamız üzerine öğrendik ki Türkiye'deki göçmenlere karşı, ırkçılığa karşı duran belki tek parti DİSİP ve işin ilginci 1950'lerde, 45-50'lerde Almanya'ya giden Türkiye'li işçiler için çok benzer şeyler söylenmişti. And we need to understand that although you can hear this in a bar, in a cafe, on the street, these racist arguments, that where they come from is from the top of society, because that is who they benefit. Her ne kadar bu ırkçı söylemleri sokakta, çok sıradan ortamlarda, kafelerde, barlarda günübirlik hayatın içerisinde duysak da bu ırkçı söylemlerin aslında kaynağı çok tepede, tepeden gelen şeyler bu ırkçı duygular. Sometimes people look at different forms of oppression, women's oppression, gay oppression, LGBT oppression, other forms of oppression. They try to work out which is worse, which is best, who suffers most.
Kimi zaman insanlar baskılara ya da ne bileyim işte oppression ne ya? Baskıya ve ezilmişlerin durumuna baktığı zaman işte kimi zaman kendi kafalarında işte kadınlara yapılan baskılar, kadınların ezilmişliği, işte gaylerin, LGBT bireylerin ezilmişliği gibi bir takım şeyler oluşuyor kafalarında ve kimi zaman tartışmalar acaba hangisinin daha çok baskı gördüğü, hangisinin daha çok ezildiği gibi yönlere yöneliyor. This is the wrong way, I think, to look at it. In any particular situation, all sorts of people can be the most oppressed. But in the present situation, it is racism which is most important from the point of view of a mechanism whereby the ruling class can split the working class and whereby the far right can capture the anger of people and use it to build. It's going to be racism is the key issue around which the hard right will build. Elbette bu bakış açısı, az önce bahsettiğimiz işte kompartmanlara ayrılmış bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Çünkü her zaman her yerde, başka yerlerde, farklı alanlarda değişik gruplar, değişik insan grupları ezilebilir. Fakat ırkçılığa geldiğinde konu aslında çok daha ciddileşiyor, çok daha önemli bir hale geliyor. Çünkü ırkçılık egemen sınıfların işçi sınıfını bölmesi ve bu işçi sınıfının bölünmüşlüğü üzerinden aşırı sağ unsurların prim yapmasını yaratan bir durum. Now, racism has been around in the capitalist world as long as capitalism has existed. Irkçılık kapitalist dünyada kapitalizmin başlangıcından bu yana var olan bir şey. In other words, we have had now maybe 500 years of racism. Basically European racism against non-European people. 500 yıl diyebiliriz belki de buna, Avrupa ırkçılığı ve Avrupa dışındakilere karşı olan ırkçılık. Which reflects, it has its roots in the fact that Europe enslaved and conquered the rest of the world beginning in the late 15th, early 16th century. Bu elbette şeye bağlı, işte Avrupa'nın dünyanın diğer bölgelerini işgal etmiş olması, ele geçirmiş olması ile ilgili bir şey işte 15. 16. yüzyıldan beri. And racism arose first as a justification, an ideological justification for this process. Ve ırkçılık bu sürecin, bu işlemin ideolojik olarak kabul ettirilmesi, kabul görmesi için kullanılan bir proses olarak karşımıza çıktı. But it's important to understand that in the 20th century, and especially the second half of the 20th century, the narrative of racism shifted. 20. yüzyılda ise dikkate değer bir şey var. Irkçılığın dili ve anlatımı değişti. The racism of the 17th, 18th, 19th century was a racism of superiority. 17. 18. 19. yüzyıl ırkçılığı superiority. Üstünlüğün diliydi, üstünlüğün ırkçılığıydı. It was a racism which, particularly the British, but all Europeans argued that they were superior to non-Europeans. There was a hierarchy in the world with black people at the bottom and then Asians somewhere in between and so on, and people of Arabs, Turkish people, these people also somewhere in between, but with the whites at the top. Bu sistemde, bu yapıda özellikle İngiltere'den çıkan, İngiltere kaynaklı bir yapı bu ama tüm Avrupa ülkelerinde genel olan bu üstünlük üzerine kurulmuş ırkçılık bir anlamda halkların, dünya halklarının, dünya insanlarının işte belli bir şeye de sınırlanması, işte siyahların en altta olduğu, onun üzerine işte Asya toplumlarının geldiği, onun üzerine işte farklı diğer toplumların geldiği, belki de Türklerin geldiği, Türkiye'lilerin geldiği şekilde bir sınıflandırmanın olduğu, katmanların olduğu bir üstünlük ırkçılığıydı. And we still have traces of these ideas around in society today. Ve bugün bile bu ırkçılığın tortularını, kalıntılarını görebiliyoruz. But this is not the main way in which racism functions in the world now. Günümüzde ırkçılık dünyada bu şekliyle, bu yapıyla işlev görmüyor.
by and large, such ideas are completely discredited. That that white people or some races are inherently superior to other races. Örneğin beyazlar işte diğer bütün renklere, diğer bütün halklara göre daha üstün olduğu, en tepede olduğu fikri, o üstünlükten gelen ırkçılık fikri bugün itibariyle genellikle şey olmuş durumda, reddedilmiş olmuş durumda ve bu kabul çok gören bir ırkçılık değil. The way racism functions today is as a narrative of victimhood. Can you translate that? Continue a little bit. Okay, as a narrative of victimhood in which always the argument is that the local people are being threatened or attacked by the foreigners. Bugünse durum şu aslında, I'll go a little bit around the back way if you want that. Bugün ise ırkçılığın dili ya da ırkçılığın tavrı, işte ırkçılığı yapanların aslında kurbanlaştırılması üzerinden. Örneğin işte beyaz İngilizlerin ya da beyaz İrlandalı işçilerin gelen göçmenler nedeniyle, işte Araplar nedeniyle, Müslümanlar nedeniyle ellerinden evlerinin alınması, ne bileyim hastanelerde yer bulamamaları, işsiz kalmaları dili ve işte tavrı üzerinden topluma sunulan bir ırkçılık türü. Yani beyazın tepedekinin kurbanlaştırıldığı ya da kurban konumuna konduğu bir ırkçılık türü. And always they are coming over wherever it is, they are coming here and they are taking our jobs, taking our houses, getting special access to the hospitals, getting privileges that they don't deserve, and we are losing out. Yani işte az önce saydığım şeyleri tekrar ediyorum. İşte hastane, eğitim, okul, iş vesaire. Yani bizim hak ettiğimiz, bizim elde etmemiz gereken fakat bizim elde edemediğimiz şeyleri bu gelenler, dışarıdan gelenler işte şöyle ya da böyle bir şekilde ele geçiyorlar ve biz bunlardan mahsur kalıyoruz. And this is important that it is put this way because actually working class people are losing their jobs, are victims of the system, are suffering from lack of housing, are suffering from lack of health care, and so on. And so it appeals to that, but diverts the blame for that from the system to the immigrants. Elbette şurası bir gerçek, yani özellikle Avrupa'da ve dünyada işçi sınıfları elbette eğitim, sağlık, iş, gelir vesaire gibi yaşamsal bir sürü şeyi kaybediyorlar. Elbette bunların sıkıntısını çekiyorlar. Fakat burada önemli olan tabii ırkçılığın yarattığı ya da ırkçılığın ortaya koyduğu şey önemli olan bu kayıpların ya da bu saldırıların, işçi sınıfına yapılan bu saldırıların kaynağının sistem değil, işte bu göçmenler gibi ya da dışarıdan gelenler gibi unsurlar olduğu konusunda bir yansıtma ırkçılık sayesinde yapılıyor. The other main feature of racism internationally at the moment, and you have variations of it here, but internationally is Islamophobia. Genel anlamda dünyada başka bir ırkçılık türü ve başka bir ırkçılık dili de tabii İslamofobi. Dünyanın hemen pek çok yerinde İslamofobi artık mevcut bir ırkçılık türü. Again, for the same reason that racism was developed to justify imperialism, so Islamophobia was developed to justify the reaction of, in the first place, the United States, but with it all Europe, to the problems of the Middle East, etc., and to maintain control of oil supplies and to defend their interests. İslamofobi elbette emperyalizmin dili, emperyalizmin ırkçılığı, işte emperyalizmin Orta Doğu dahil dünyanın pek çok yerinde yaptığı, işte petrol için yaptığı, başka yerlerde yaptığı işgallerin, savaşların kabul görülür hale getirilmesi. Now I want to conclude by emphasizing here the great responsibility that the left has in this situation. Bu koşullarda solun çok önemli sorumluluğu üzerine konuşarak tamamlamak istiyorum. The issue is of crucial importance and a matter of absolute principle for us. Bu çok kritik önemi olan bir konum ve çok ve prensip anlamında da, solun prensibi anlamında da çok önemli bir konu. Again, I was struck by the fact that Meltem said to me just when we were having tea, we are the only party that is
that defends immigrants, and it's not anti-immigrant in Turkey. And I say to you, you know, congratulations, not on being the only one, it'd be better if everyone else was, but even if you're the only one, this is absolutely right. Yine Meltem'in dediği gibi, Meltem dediğinde işte Türkiye'de bu konuda belki de duruş olan tek parti biziz dediğinde biraz şaşırdım açıkçası. Ve kutluyorum sizi diyor. Tek olduğunuz için kutlamıyorum diyor ama tek olduğunuz için kutluyorum sizi. Sometimes it is necessary to stand on principles even if you are the only one. We are at the 100th anniversary, the centenary of the First World War. And Karl Liebknecht in the German parliament and the German Reichstag voted 1 against 111 Social Democratic deputies. They all voted for the war credits. He voted 1 against. One against 111. And he's the only one that socialists can remember today. Tek de olsak bazen duruşumuzu göstermek ve durmak zorundayız. Çünkü 100. yıl dönümüne geliyoruz 1. Dünya Savaşı'nın ve Alman Parlamentosu'nda Liebknecht 111 savaş tarafı oya karşı savaş karşıtı olan tek üyeydi, meclis üyesiydi. Bugün solda sadece Liebknecht'i hatırlıyoruz. So the left not only has a responsibility to oppose racism, we have also a big responsibility to take active initiatives to resist it. Sol sadece ırkçılığa karşı duruş sergilememeli, aynı zamanda çok aktif bir şekilde ırkçılığa karşı mücadele vermeli. I could say much more about this. I don't think I have time, but if you want to see what happens when you don't look at the situation in France, the French left, historically, over the last 30 years or more, has been weak about confronting the front. Örneğin Fransa ilginç bir örnek, önemli bir örnek. Fransa'ya baktığınızda Fransız solunun uzunca zamanlar boyunca ulusal cepheye karşı zayıf olduğu, zayıf kaldığı, zayıf duruş sergilediğini görebiliriz. And they have been very weak and confused on the question of Islamophobia. Ve İslamofobi konusunda da özellikle Fransız solu bir kere kafaları çok karışık ve buna bağlı olarak elbette çok ciddi şekilde zayıflar. For example, on the right of Muslim women to wear if they choose to the hijab. Örneğin son dönemde Fransa'da yasaklanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde onay verdiği, insan haklarına aykırı değildir diye onay verdiği işte kadınların İslami giyiniş tarzının yasaklanması. Ve Fransız solunun buna ya utangaç bir şekilde ya da işte bileyim gayet açıktan elbette kadın özgürlüğü falan filan gibi kafa karışıklığı içerisinde tepki vermelerini. They are paying the price now for this historically. Ve krizin olduğu bir dönemde Avrupa'da Fransız merkezi hükümetlerinin, Sarkozy'lerin, Hollandaların Fransız işçi sınıfının ciddi anlamda sırtından vurduğu bir ortamda Fransız solu çıkış yapabileceği bir ortamda ne yazık ki sağ dil, ırkçı dil kullanarak Le Pen'e karşı büyük kayıplar elbette. And the last point is this. Again, we could develop this point much more, but time. The last point is this, that not only do we have a crucial responsibility to fight racism and fascism wherever it shows itself, especially in a fascist form, but also at the same time it is equally necessary to build in the working class for a radical alternative to the crisis, a socialist alternative. Because again, it follows from the analysis. The question, sorry, I'm going too far. No, it's okay actually. I was full of sleep. Tabii son söyleyeceğim şey de tabii elbette ırkçılığa karşı mücadele vermek, ırkçılığa karşı duruş koymak çok önemli bir şey. Fakat çok önemli bir başka durumlar da var ki mevcut sisteme karşı sosyalist, radikal sosyalist bir alternatifin geliştirilmesi konusunda çalışmalıyız. If we do not put forward a socialist alternative and win a hearing for that among working class people, then this opens them up to the right. And that is the choice, the fundamental choice facing people at the moment. So the responsibility of the left to combat racist ideas, to take initiatives against fascist organisation and build a socialist alternative at the moment. I think it is a crucial question facing socialists internationally. Tüm dünyada sosyalistlerin bugün önde duran seçenek belli. Elbette ırkçılığa
faşizme karşı nerede ne varsa bir duruş sergilemek, bir mücadele etmek ama bu radikal alternatifi işçi sınıfının kitlelerin önüne koyabilmek, kitlelerin ruhunu kazanabilmek. Çünkü bunu yapmazsak yapacağımız şey bu ortamda işçi sınıfını ırkçı, faşist düşüncelerin, ideolojilerin kurbanı haline getiririz.